Günümüzde devamı gelmese de Prince of Persia serisi 90'ların başında ve 2000'lerde çıkan oyunlarıyla oyuncuların gönlünde taht kuran bir oyun serisiydi. En son çıkan oyunlar eskileri kadar başarı yakalayamadıkları için bu serinin yeni oyunlarını göremez olduk. Bu videoda Prince of Persia nasıl ortaya çıktı bunu merak edenler için geçmişe kısa bir yolculuk yapacağız. Siz de bu yolculuğa çıkmadan abone olmayı Abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimize özel çay kahve ikramımız vardır. 1989 senesinde ilk çıkan Prince of Persia oyunuyla tanışmıştık. Yani o zamanlar oyun oynayamayacak kadar küçüktüm ama birkaç sene içinde bu oyunu oynama şansım olmuştu. Prince of Persia oldukça beğenildi çünkü çok yenilikçi ve eğlenceli bir oynanış yapısı vardı. Bunu oyunun yapımcısı Jordan Mechner bir röportajında anlatıyor. Kendisi çocukluğunda aldığı Apple II bilgisayar sayesinde oyunlarla tanışmış. Çok sevdiği oyunların nasıl yapıldığını merak edince oyun yapımını öğrenmeye başlıyor. O zamanlar internet böyle yaygın değildi ve bu konuyla ilgili kitaplar da yoktu. Kendisi oyun dergilerinde yayınlanan kodlama derslerinden öğrenerek kendi kendini geliştirmeye başlamış. Jordan Mechner 1984'te Karateka isimli oyunuyla hayallerini gerçekleştirme yolunda ilk adımını atıyor. Karateka Apple II bilgisayarlar için tasarlandı ve Mechner oyunu geliştirirken neler yaşadığını şöyle anlatıyor. Oyundaki karakterlerin animasyonları için kendi karate hocasının yaptığı hareketleri kamera kaydına alıyor ve bunları dijital ortama aktardıktan sonra karakter çizimlerini oluşturuyor. Oyun tarihinde rotoskop denilen tekniği ilk kez kullanan Jordan Mechner, gerçek insanların hareketlerini dijital ortama aktararak yaptığı oyunla büyük bir başarı yakalıyor o dönemde. Günümüzde bile oyunlarda motion capture denilen hareket yakalama tekniği kullanılıyor. Mutlaka duymuşsunuzdur. Karateka yayınlandıktan sonra bayağı olumlu geri dönüşler olmuş. Karateka klasik bir hikayesi olmasına rağmen oynanış yapısıyla oldukça keyifli bir oyundu. Kaçırılan kız arkadaşını kurtarmak için rakipleriyle dövüşen bir adamı yönetiyorduk oyunda. Bu oyun aslında Jordan Mechner için bir başlangıçtı. Daha farklı projeler için gereken ilhamı ve enerjiyi bu proje sayesinde edinmişti. Çünkü aklında daha farklı ve fantastik bir oyun vardı. Indiana Jones serilerindeki aksiyon ve macerayı Lode Runner oyununun oynanışıyla birleştireceği bir oyun düşünmüştü. Tabii ki oyunun hikayesi Bağdat Hırsızı gibi efsanevi filmlerden etkilenmesine dayanıyordu. Bu film çok eskidir ve çocukluğumdan beri televizyonlarda her gördüğümde severek izlediğim bir filmdi. Hala izleyebilirsiniz, tavsiye ederim ama bayağı eskidir. Prince of Persia'nın konusu Bağdat Hırsızı filminin konusuyla neredeyse aynı sayılır. Hükümdarın yokluğunu fırsat bilen Vezir Caffar bizi zindana attırır ve prensesle evlenmek ister. Prenses bunu kabul etmez tabii ki çünkü onun sevdiği kişi prens, yani bizim karakterimizdir. Buna çok öfkelenen Caffar prensesi büyüler ve eğer bu büyüyü bozmazsak prenses ölecektir. Oyunun en kritik noktası burası. Yani oyuna başladığınızda prensesi kurtarmanız için sadece 60 dakikanız var. Bu 60 dakika içerisinde zindandan çıkıp kılıcımızı kuşanmalı ve sarayın yolunu tutup Caffar'a engel olmalıyız. Tıpkı Indiana Jones filmlerindeki gibi atlamalı zıplamalı bölümlerde tuzaklara yakalanmadan, yüksekten düşmeden çıkış yolunu bulmak gerekiyor. Jordan Mechner prensin hareketlerini oluştururken kardeşinden yardım almış. Kardeşi prensin yaptığı hareketleri birebir yapmaya çalışırken bunları videoya çekip dijital ortama aktarmış Mechner. Tüm bu görüntülerden prensin hareketlerini oluşturan frame'leri çizmiş. İşte prensin hareketlerinin o yıllarda diğer tüm oyunlara göre nasıl daha gerçekçi göründüğünü böylece anlıyoruz. Mechner aslında oyunda şiddet olmasını istemiyordu. Oyunu ilk tasarladığında sadece engelleri aşıp tuzaklara yakalanmadan atlayıp zıplayıp bölüm geçtiğimiz şekilde yapmayı planlamıştı. Bölümün çıkışına ulaştığımızda sonraki bölümleri oynayabilecektik. Ama ofis arkadaşı oyunu görünce Mechner'a bu oyunda mutlaka mücadeleci bir dövüş mekaniği olsun diye ısrar etmiş. Bazen dışarıdan bakan insanlar olaylara çok farklı bir yön verebiliyor. Burada da aynısı olmuş ve Jordan Mechner bu öneriyi kabul edip oyuna dövüş sistemi eklemeye karar vermiş. İyi ki de yapmış. Çünkü oyunda çok keyifli kılıç dövüşleri var ve oyunun en eğlenceli mekaniği bu dövüşler diyebilirim. Yani oynayanlar bilir, bunlar olmasa oyun gerçekten eksik kalırmış. Jordan Mechner kılıç dövüşlerini tasarlarken önce ofis arkadaşıyla tıpkı kardeşiyle yaptığı gibi kayıtlar almış. Fakat bunlardan istedikleri gibi sonuç alamamışlar. Çünkü kılıç kullanma konusunda pek de iyi sayılmazlarmış. Burada biraz daha profesyonel işlerden kopya çekmişler. Robin Hood filmindeki kılıç sahnelerinden Errol Flee'nin hareketlerini oyuna aktarmışlar. İlk oyunu oynayanlar iyi bilir. Bu kılıç dövüşlerinde sağa sola ilerleyebiliyorduk. Düşmana yaklaşınca shift ile hamle yaparsınız ya da düşmanın hamlesini yukarı ok tuşuyla durdurabilirsiniz. Düşman da aynılarını yapabiliyordu. Yapay zeka o kadar iyiydi ki bunları yapmak oldukça keyif verici ve zorlayıcı olabiliyordu. Jordan Mechner çocukken aldığı ilk bilgisayarı sayesinde oyun
oyun yapımına merak salmış. Daha sonra kendi çabasıyla oyun yapımını öğrenip kendi oyunlarını yapmaya başlamış. Dergilerden öğrendiği kodlarla bu işe başlayan Meckner, o zamanın teknolojisinin kendisini bir hayli sınırladığını anlatıyor. O dönemlerde Apple bilgisayarlarda ekranda sadece 4 rengi aynı anda çizdirmek mümkünmüş. İşlemci kapasitesi bundan fazlasına izin vermiyormuş. Ekrana çizdirebildiği görüntü ise sadece 280'e 192 pikselde bir çözünürlükte olabiliyordu. Bilgisayarların hafıza kapasitesinin sadece 48 KB olduğunu söylüyor Meckner. O zamanlar Photoshop benzeri çizim programları da yoktu. Ekrana bir şey çizmek istediğinizde bunu piksel piksel koordinatları belirterek çizdirdiğiniz geometrik şekillerle yani kodlamayla yapmanız gerekiyordu. Yani kafa, saçlar, gövde, kollar, ayrı kare ve dikdörtgenlerin birleşiminden oluşuyordu. Eski çoğu oyunun karakteri zaten böyleydi. Tabii karakteri çizdirmek de yetmiyordu. Bu karakterlerin hareketlerini de kısıtlı işlem gücü ve hafızayı kullanarak yapmak gerekiyordu. Yani karakter animasyonları ve kılıç dövüşü hareketleri o kadar akıcı ve gerçekçiydi ki oyunu benzersiz yapan bunlardı. Bunlar yapımcının çabaları ve emeği sonucu bu denli başarılı olmuştur. Prens'in zıplama hareketinde 12 frame kullanmış Jordan Mechner. Koşarak zıplaması da 15 kareden oluşuyor. İşte bu frame'lerin fazla oluşu karakterin düzgün ve gerçekçi hareket etmesini sağlamış. Diğer oyunlarda neden yok derseniz bunu yapmak gerçekten büyük bir uğraş ister. Bahsettiğim bilgisayarların kapasite sınırlarını da hatırlatırsak 48 KB'lık bir bilgisayar için bu hafıza problemi önemli bir meseleydi. Aslında bu bir e-mail mesajından daha az yer kaplayan bir hafıza kapasitesiydi ama o zamanın bilgisayarlarının imkanları doğrultusunda oyunun hareket animasyonlarını, arka plan çizimlerini, yapay zeka ve ses efektleri gibi tüm detayları bu kısıtlamalar dahilinde yapması gerekiyordu. Oyuna ilk düşman eklemeye karar verdiğinde Gölge Adam denilen Prens'in bir kopyasını yaptı. Bu adam bir aynanın içinden geçmemiz sonucu ortaya çıkıyordu ve bölümde geçtiğimiz yolları kapatıp ihtiyacımız olan iksirleri çalarak işlerimizi iyice zorlaştırıyordu. Diğer tüm düşmanlar da bizim hareketlerimizi yapabilen zindan muhafızları ve Jaffar'ın sihirleriyle orada bulunan iskelet savaşçılardı. 2 senelik zorlu bir geliştirme sürecinden sonra oyunun tüm mekanikleri tamamlanmıştı. İlk kez Apple II bilgisayarlara çıkan Prince of Persia 1989'da başarılı bir çıkış yaptı. Daha sonra çok farklı sistemlere de çıkan oyunu ilk kez PC'de DOS işletim sisteminde oynamıştım. Prince of Persia serisi bu ilk oyunla başarıyı yakaladı ve daha sonra çok sayıda devam oyunu çıktı. Eski oyuncular bilirler, bu serinin en iyi oyunu hangisi diye sorsanız kesinlikle ilk oyun diyeceklerdir. Basit 2 boyutlu bir görünümü olsa da bu oyunun verdiği o hissiyatı sonraki hiçbir oyundan alamamıştım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu serinin hangi oyununu oynama şansınız oldu ve en sevdiğiniz oyun hangisi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Farklı videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.